Herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden bir bebek öreceğiz. Bu aralar eskilerden gidiyoruz. Eski videolarım kaybolduğu için bunları yeniden güncelliyoruz. Zeynep bebeği yaptık. Bu sefer kış bebeğini çalışacağız. Kış bebeğini bayağı öğrenenler varmış. Hep yarım kaldığı için örgüleri. İkinci olarak buna yer verdim. Şimdi arkadaşlar kış bebeğini hatırlatmak için şöyle göstereyim. Instagram'da 2018 yılında tarifini YouTube kanalında paylaşmıştım. Bu şekilde çok tatlış, böyle kolay bir bebekti. Kış bebeğimiz. Bu renkler çok güzeldi. Çok uyuyordu. Ben şu an elimdekilerle yapacağım. Elimde olan bu yeşil ton bulmak biraz zor oluyor. Koton iplerde. Bu şeydi yani, biraz akrilik bir ipti. Nako Baby mi öyle, o ne mi, öyle bir ipti. Ben de şu an elimdekilerle artık bunlara benzeyen bir şeyler yapacağım. Boyumuz 40 santim. Ama ben bunları işte biraz daha Lanos Alara ile örmüştüm. O biraz daha kalındı o zamanlar. İşte o yüzden ip farkından biraz daha belki küçük olur. Şimdiki böyle bir sürü renk koydum buraya. Çünkü gövdeyi, elbisesini şöyle yeşil mi yapsam, su yeşili, yoksa mor mu yapsam bilemedim. Siz yine videonun altına da bana bir fikir verin. Çünkü önce zaten bacakla başlayacağız. Daha sonraki bölümlerde de, ikinci bölümde kıyafetinin rengini yapacağız. En azından ilk videonun altına yazın. Bakın, mor mu yoksa yeşil mi? Şundan az var. Yetmez bu. Yetmeyebilir yani. Belki yeter, belki yetmez. Çok şeyde kalmayayım istedim. Arada kalmayayım diye. Şimdi saçlarımda yine böyle tiftik bir kızıl ipim var. Turuncu gibi. Yani yine bunu da daha sonra karar vereceğim. Bu mu yoksa böyle bakır renk mi? Yaptıkça karar vereceğim arkadaşlar. İkisinden birini yapacağım. Ten rengi olarak Knitme'nin ten rengini kullanıyorum. Evet, Color K6000 lot 4474 arkadaşlar. Bunu kullanacağım. Yine Knitme'nin su yeşili, Knitme'nin böyle pembesi var, pudra pembesi, krem, hepsi Knitme ile yapıyorum. Dokuları çok güzel. Kartopu, amigurumi kartopu gibi dokusu. Bu da doğrudan artmıştı. Doğru örmüştüm biliyorsunuz. Doğrudan artanla yaptım burayı da. Şimdi evet, çok konuştum, evet biliyorum, ve hemen tabanla başlıyorum. Evet, tabanımız için ipimizi sabitleyelim. Evet, 9 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 zincir çektim. Hemen ilk zinciri atlayıp ikincinin içine 3 tane sık iğne yapalım. Evet. Şimdi 6 tane zincirimize birer tane sık iğne yapıyoruz. Bu 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğnemizi yaptık. Son kalan zincirimize 4 tane sık iğne yapalım.
1 2 3 ve köşemizi döndük. Dördüncüyü yaptım. Köşemi döndüm. Şimdi zincirimizin bu tarafına da yine 6 tane zincire tek batalım. Evet, birinci sıramızı bitirdik. Ve 19 tane sık iğnemiz oldu. Evet, hemen şöyle araya bir ip takalım. Sıra başımızı belirleyelim. Evet, ikinci sıradayız. Yine bu 3 taneye peş peşe çift batalım. Bu birinci, ikinci çift, üçüncü çift. Evet, 3 tane peş peşe arttırdım. 6 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğneye tek battık. Köşemize geldik. Yine bu 4 taneye çift batıyoruz. Yani 4 tane peş peşe arttırıyoruz. Üçüncü ve dördüncü arttırmamı yaptım. Evet, 4 tane arttırdık. Geri kalan 6 taneye yine tek batalım. Evet. İkinci sıramızı tamamladık. 26 sık iğneye ulaştık. İpimizi yine bu tarafa alalım. Üçüncü sıradayız. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift sık iğnelerimizi yaptık. 3 tane yine arttırdık. Düz kısma geldik. 7 tane tek batalım. 4 5 6 ve 7 tek battık. Bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır. Evet, 4 tane arttırmamı yaptım. Topuk kısmında 3, ayakkabımızın burun kısmında 4 arttırma yapıyoruz. Ve kalan 6 taneye tek batarak 3. sıramızı bitirdik. Evet, 33 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi 4. sıradayız. 2 tane tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır.
Evet, düz kısma geldik. 8 tane tek batalım. Evet, 8. Evet, burun kısmında yine arttıracağız. Bir arttır, 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır. Evet, 4 artışımı yaptım. 3 de burada. Toplam 7 arttırma her sıra. Ve geri kalan 6 sık iğneye tek batıyoruz. Evet, 4. sıramızı bitirdik. Evet, 40 tane sık iğneye ulaştık. 5. sıradayız. 5. ve son sıramız tabanımızda. 3 tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır. Düz kısma geldik. 9 tane tek batalım. Evet, 9 tek battım. Bir arttır, 3 tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır. Evet, toplam 4 tane arttırdım. 3 de topukta toplam 7 arttırma. Evet, kalan yine 6 taneye tek batıyoruz. Ve 47 sık iğneye ulaştık. Evet, tabanımızı bitirmiş olduk. Şimdi yukarıya çıkacağız. 6. sıramızı arkadan örüyoruz. Şunun görünmesi için bu tarafa aldım. Hemen devam ediyoruz 6. sıramıza. İlk ilmeğimiz şu şekilde, buraya değil de tığımı arkadan girdim, yanındaki ilmekten çıktım ve sık iğne olarak kapattım. Yukarıya çıktım arkadaşlar. Tekrar arkadan aynı yerden giriyorum, yanındakinden çıkıyorum ve sık iğne kapattım. Tekrar aynı noktaya batıyorum, yanındakinden çıkıyorum ve sık iğne. Sıra sonuna kadar bu şekilde tekrar yapalım ve yukarıya çıkalım. Evet, 6. sıramızı bu şekilde arkadan örerek yukarıya çıktık.
47 tane sık iğnemiz vardı. Şimdi toplam 5 sıra eksiltme artırma yapmadan düz öreceğiz. Bu yaptığımız yerlerin şu boşluklara batarak her ilmeğin içine bir tane sık iğne yapıyoruz. 5 sıra döne döne düz örelim arkadaşlar. Böyle her ilmeğin içine bir tane batalım. Şu boşlukların içine. Evet, toplam 5 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 12. sıradayız. Ayağımızın burun kısmından azaltma yapacağız. Ve topuk kısmından da yapacağız. Evet, 4 tane sık iğneye tek batıyoruz. 1 2 3 4 tek, bir azalt, tekrar 4 tek, 2 3 4, bir azalt, evet, 7 tane tek, 1 2 3 4 5 6 7 tek battım. Şimdi 12 tane peş peşe azaltma yapacağız. Bu birinci, ikinci azaltmam, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane peş peşe azaltmamı yaptım. Geri kalan 4 sık iğneye tek batıyoruz. Evet. Evet, sıra sonunda 33 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 13. sıramızı FLO'dan öreceğiz. Yani öndeki tek kattan. Şöyle bu şekilde batmayacağız. Öndeki şöyle gördüğünüz gibi başak görüntümüz var ilmeklerde. 2 tane. Bunun öndeki tek kattan öreceğiz. Tığımızı alttan doğru giriyoruz. Ve hepsine tek batıyoruz. Her ilmeğe tek sık iğne yapalım. Diğer tek gördüğünüz gibi diğer tek bu tarafta kaldı. Buna da biraz sonra çorap rengine geçeceğiz. Evet, sıra sonuna geldim ve 3 tane ilmeğe ilmek kaydıralım. Ve pembeyle işimiz bitti. Bir zincir çekip
ipimizi keselim. Evet, ayakkabımızı bitirdik. Şu ipi de içeriye çekelim. Şuradaki tek kattan aşağıya çekelim. Yine burada da çıkmasın diye birkaç sefer daha arasından geçirelim, ilmeklerin arasından. Evet. Şimdi kremle devam edeceğiz. Siz de istediğiniz renklerden çalışabilirsiniz. Evdeki artık iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Evet, 14. sıradayız. Şimdi krem rengiyle ipimi sabitliyorum. Ve yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1, 2, 3 tane ilmek kaydırdım. İlk kaydırdığım ilmek zaten şöyle takip ediyorum. Hemen burası. Sıradan şurada sıra başımız ipimiz belli. Buradan belli O'dan tutturuyoruz. Şuradaki düz çizgilere bakın, düz çizgiler var. Bunlara sık iğne yapıyoruz. Yine hepsine tek sık iğne yapalım. Evet, 33 tane sık iğne yapacağız. Evet, 15. sıradayız ve buradan hemen ilk ilmeğimiz burası. Bunun üstüne yine batarak devam ediyoruz sıramıza. Yine burun kısmında azaltma yapacağız. 17 tane tek batalım. 1 2 3 15 16 17 tane tek battım. Şimdi 6 tane peş peşe azaltıyorum. Bu 1 ikinci, üçüncü, 4 5 ve 6. azaltma. Evet, geri kalan 4 taneye tek batarak sıramızı bitirdik. 27 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi burada son ilmekte kahveyle renk geçişi yapacağız. Artık siz hangi rengi yaparsanız koyu renk olarak koyu rengi geçiyorum. Bundan sonra çizgili çalışacağız ve şu şekilde çizgilerimiz düz gelmesi için bir çalışma yapacağız. Şimdi ilmek renk geçişi. Son ilmeğimde batıp çıkıyorum. Bu ikisini kahveyle geçiş yapıyorum. Hemen ilk sık iğnemize batıyoruz. İlmek kaydır. Bir zincir ve aynı ilmeğin içine batarak yukarıya çıktık. İlmekle de bağlayalım.
Evet, yine burun kısmına kadar 17 sık iğneye tek batalım. Bir yapmıştım. 1 2 3 4 5 evet, 16 ve 17 tane tek battık. Yine burun kısmında 3 tane peş peşe azaltalım. Bu 1 2 ve 3 tane azaltma yaptık. Geri kalan yine 4 sık iğneye tek batıyoruz. 1 2 3 ve 4. Şimdi biraz önceki ilk ilmeğimize yukarıya çıkmıştık. İlk ilmeğimize tepesine batıyorum ve ilmek kaydırıp burayı düzleştirdik. Bir zincir, yine aynı ilmeğin, bakın aynı ilmeğin dibine yine sık iğne yapıyoruz. Tekrar yukarıya çıktık. Bakın üstte duruyor, yukarıya. Çizgili çalışmalarda bu şekilde yapacağız. Daha önce döne döne örüyorduk. Çizgilerde o zaman çakışacağı için altlı üstlü bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi 17. sıradayız. Tekrar 17 sık iğneye tek batalım. 1 2 3 4 5 6 14 15 16 ve 17 tane tek battık. Şimdi tam ortadaki o 3 ilmeğimizden üçünden de kat alıyoruz. 1 2 3 kat aldım. Üçünü bir kapattık. Burada 2 tane eksilmiş oldu. Ve geri kalan 4 taneye tek batarak sıramızı bitiriyoruz. 2 3 4 ve her sırada yine ilk baştakine batarak bir zincir çekip yukarı çıktığımız ilmeğimizin tepesine battık, ilmek kaydırdık, birleştirdik, bir zincir, yine hemen dibine batıyoruz, tekrar yukarıya çıktık. Şimdi 22 tane sık iğnemiz kaldı. Burası bileğimiz. Bileğimize 22 kalıyor. Şimdi bu sıramızı eksiltme arttırma yapmadan her ilmeğe tek sık iğne yapacağız. 3 sırada bir renk değiştireceğiz. Bu şekilde 3 sıra kahve, 3 krem, 3 kahve, 3 krem şeklinde. Evet, sıra sonuma geldim ve son ilmeğimi batıp çıktım ve krem iple kapatıyoruz. Renk geçiş yapıyoruz. Kremle kapattık. Arkadan ipimizi çekelim. Sıkılaştıralım. Ve şimdi hemen yine ilk yaptığımız ilmeğin tepesine batıyoruz ve ilmek kaydırdık. Burayı yine düzleştirdik. Bir zincir, yine hemen dibine batıyorum ve yukarıya çıktım.
Evet, düzgün bir renk geçişi yaptık arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda yine eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, sıra sonuna geldim ve yine ilk baştaki yaptığımıza batıyoruz. Tekrar ilmeği kaydırıyoruz. Bir zincir, yine dibine batalım ve yukarıya çıkalım. Burada yaparken şuraya sakın batmayın. Şuradaki ilmek zannedip de buraya batmayın. Şimdi bunu yaptığınızda ilmek o zaman kayar. İlmek sayınız artar. Şu an her sıra 22 olacak buraya kadar. 22 ve burada ilmek kaydırıp birleştireceğiz. Buraya batarsanız dediğim gibi sayınız hem artar. Ondan sonra orada bir azaltma yapayım dersiniz, bozarsınız. Bu tarafa doğru iyice gider. Zaten biraz kayıyor, bakın. Burada başlamışım. Bu tarafa doğru gitmiş. Hani illaki kayma yapıyor döne döne ördüğümüz için. Bunu da açıklayalım. Şimdi tekrar burası bizim şimdi 19, 20, 21. sıralarımızı krem rengiyle örüyoruz. Evet, 3 sıra krem rengini ördüm. Son ilmeğimizi batıp çıkıp kahveyle örüyoruz. Geçiş yapalım. Kapattık. İlk ilmeği batıyoruz. Kremi de arkadan çekelim. Sıkılaştıralım. İlmek kaydırdık. Bir zincir. Hemen yine dibine batalım. Ve yukarıya çıkalım. Şimdi yine 3 sıra kahverengi yapacağız. Bu arada tabanımızı da yerleştirelim. İçini dolduralım. Yine dondurma kapağından kestiğim kalıbımı içine yerleştiriyorum. Evet, içinde güzelce elyafla dolduruyoruz. Burun kısmına doğru sıkılaştıralım. Evet, 3 sıra kahve ördüm ve yine kremli renk geçişi yaptım. İlk ilmeğime batıp ilmek kaydırıyorum. Bir zincir, yine hemen dibine batarak yukarıya çıktım. Yine şimdi 3 sıra kremle örüyoruz. Evet, 3 sıra krem rengini ördüm. Son ilmeğimizi yine kahve ile kapatacağız. Renk geçişi yapıyoruz. Kremi de arkadan sıkıştıralım. İlk ilmeğime batıp ilmek kaydırdık. Bir zincir, hemen dibine batıyoruz. Tekrar yukarıya çıktık. Yine 3 sıra eksiltme artırma yapmadan kahverengiyle öreceğiz. 25, 26, 27 ördük en son. Şimdi 28, 29 ve 30. sıralarımızı kahveyle örelim. Evet, 31. sıramı krem rengiyle ördüm. 32. sıramızda arttırma yapacağız. İki yandan arttırma yapacağız. 2 tane tek batalım. Bir arttır. Dokuz tane tek. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9 tek, bir arttır ve geriye kalan 2, 4, 6, 8, 9 tane tek batıyoruz. Evet, sıra sonunda 24 sık iğneye ulaştık. Bir sıra daha krem rengi ördüm. 33. sıramı. Şimdi 34, 35 ve 36. sıralarımızı yine kahverengi ile düz örüyoruz. Evet, 40 ve 41. sıralarımızı kahveyle ördüm. Şimdi 3. kahvemi arttırma yapacağım. Yine bir zincir çekip aynı dibine batarak yukarıya çıktım. Bu 1, 2, 3 tane tek battım. Bir arttır. Evet, 10 tane tek batalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane tek, bir arttır. Geri kalan 9 taneye tek batıyoruz. Evet. 2 tane daha arttırmış olduk. Sayımız 26'ya çıktı. Evet, yine 3 sıra krem rengili düz öreceğiz. Geçiş yaptım. Arkadan çekiyoruz mutlaka. Evet. Şimdi bakalım. Krem 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Şimdi 5.'yi yapıyorum. Şunu saymadan, yani dibi saymadım. Bilekten yukarısı. 5. krem. Daha sonra kahveye geçip bitireceğiz. Şimdi 3 sıra kremli örelim. Evet arkadaşlar, yine 3 sıra kahverengi ördüm. 46, 47, 48. sıralarımızı kahveyle ördüm. Şimdi 49. sıramızda 4 tane arttırma yapacağız. 5 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5 tek, bir arttır, tekrar 5 tek, 3, 4, 5, bir arttır, tekrar 5 tek, bir arttır, tekrar 5 tek, hatta buraya 5 değil, al 5, 6,
7 tek bir arttır yapalım. Evet, toplam 4 arttırma yaptık. İlk sık iğnemize batıp yine ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim ve 4 arttırma yaptık. Sayımız 30 oldu. Şimdi son 50. sıramızda eksiltme arttırma yapmadan bir sıra düz örüyoruz. Evet arkadaşlar, 50. sıramızı eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm ve burada bacak bölümü bitmiş oldu. Birinciyi affedersiniz, birinciyi burada koparıyoruz, ilmek kaydırıp koparacağız. İkinciyi de buradan bacakları birleştirerek devam edeceğiz. Şimdi burada bırakıyoruz. Evet, ikinci bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.